Belki konsomatrisin bile rolüne giremeyeceği düşünceleri vardır. Ona da ne eylesin, konsomatris artık. Peki pavyon neden bağımlılık derecesinde müşterileri olan bir sektör? Neden bara düşmek, meyhane alemi gibi terimler kullanılmıyor da pavyona düşmek, pavyon alemine dalmak gibi söylemler kullanılıyor? Meyhane alemi, bara düşmek gibi terimler kullanılmıyor ama rüya alemi, hayale dalmak gibi terimler var. Belki pavyon bardan, meyhaneden çok rüyaya, hayale benziyor. Orada sunulan bir mizahsen var. Arzu edilen şey arzu edildiği biçimiyle veriliyor sana. Dünyada çözülemeyen problemlerin var belki. Gündelik hayatından memnun değilsin. Sonra kapıdan giriyorsun, kaçıp her şeyin ışıklı olduğu bir evrende yeni bir hayata başlamış gibi oluyorsun. Çünkü her şeyden önce bir mimesis, bir taklit ögesi var. Arzu edilen, arzu edildiği biçimiyle taklit ediliyor. Ve seyirci olmak istediği şeyi olmak istediği biçimiyle taklit ediyor. Bir konsomatris ile flörtleştiğinizi düşünürsek orada görmek istediğiniz ilginin taklidini göreceksiniz. Miller'lar, kadehler gelip gidecek. Daha sonra siz hesabı ödeme zamanı geldiğinizde de al işte sana katarsis. Demek ki size sunulan şey eğlenmekten fazlası. Orada sunulan haz ögesi sizin bireysel ilgi görme, bir şeyin parçası olma gibi isteklerinizi tatmin ediyor. Dış dünyada buna benzer bir memnuniyete erişemiyorsanız doğal olarak bu evren bağımlılık yaratıyor. Psikoloğa giden bir kişi benzer hizmetten yararlanamaz mı? Kendi dertlerini anlattığı. Psikolog size istediğiniz ilgiyi vermez. Birisine bir şeyleri anlatıyor olmanız, birisinin sizle ilgilendiği anlamına gelmez. Yalnız bir insan olduğunuzu düşünün. Hayatınızda kimse yok, arkadaşınız yok, eşiniz, dostunuz yok. Ama bir şekilde para kazanmayı da beceren bir insansınız. Pavyona gidersiniz, orada açarsınız 10 şişe rakı masaları. İşte bütün kızlar oyuna dersiniz. Herkesi dansa yazdırırsınız. Bütün masalar size dönüp şöyle bir bakar, şöyle bir kafasını sallar. Ne oldu? Hayatınızdaki yalnızlığınız bir an için aralanmış oldu. Yani psikoloğun aştırmaya çalıştığı şeyi zaten bir anlığına da olsa aşmış oldunuz. İnsanları hafife almamak gerekir. İnsanlar sadece kafasının içinde bir şeyleri çözen varlıklar değildir. Eğlence mekanları, bu tür mekanlar zaten belirli mizahsenleri oynamak için var. Bir konsomatris temelde ilk görevi, en büyük görevi sizin nasıl bir ilgi beklediğinizi anlayıp onun rolüne girmektir. Yani hayatınızda bulamadığınız aşkınızı buluyormuş gibi düşünün bir an için. Bazısının belki konsomatrisin bile rolüne giremeyeceği düşünceleri vardır. Ona da ne eylesin, konsomatris artık. Peki bana bu kadar ilgi gösteren biri var. Bu bir illüzyon. Bunun farkındayım ama o kadar çok içindeyim ki artık benim için bir noktada gerçeklik gibi oldu. Peki bunun bitiyor olması veya buna bir ara veriliyor olması, bağımlılık derecesinde kendini kaptırmış kişilerde psikolojik farklı sorunlara yol açmaz mı? Ya bu tür insanlar kendilerine haz veren her şeyle ilgili bu tür sorunlar yaşayabilir. Takıntı haline getiriyorsa bir şeyi zaten onun potansiyeli çok iyi bir potansiyel değildir. Ondaki kumaş çok sağlam bir kumaş değildir. Burada kötü olan pavyon değil kişinin kişilik özellikleridir. İlk önce kendini değiştirmeye başlaması lazım. Eğer her şeyin bokunu çıkaran bir yapısı varsa sadece pavyondan değil haz veren her şeyden uzak durması gerekir belki. Yani eğer kişinin böyle bir yatkınlığı varsa bu kişi için pavyon gibi bir ortam felaket sonuçlara yol açabilir. Ben böyle düşünüyorum. Ama dediğin gibi bunun sorumlusu pavyon bir yere kadar belki olduğu düşünülebilir ama en başta olay kişinin kendi sorumluluğunda. Aynı şekilde meyve bıçağıyla meyve kesiyorum ama bununla biri adam öldürdü diye tüm meyve bıçaklarını piyasadan kaldıramayız. Yani tabii ki